Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Yeni ofisin ilk videosunda yeni iPad Pro'nun kutu açılımıyla beraberiz. Öncelikle bu yeni ortamı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Açıkçası şu ana kadar ön siparişte olan hiçbir cihazı almamıştım. Ama M4 işlemcili iPad Pro tablet tarafında çıtayı çok daha farklı bir noktaya taşıdı. O yüzden hiç vakit kaybetmeden satın aldım ve Türkiye'de ilklerden biriyiz. Hatta şu an için kendi imkanıyla yürüten tek kanal olduk diyebilirim. Olduk diyorum çünkü sadece siz ve ben varız. Sizden başka bir desteğimiz yok. Şimdi kutu açılımına geçmeden bu video özelinde özel bir destek istiyorum. Videoyu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun gibi kutu açılışları, objektif incelemelerin devamı için destekleriniz çok önemli. Şimdi daha fazla uzatmadan tepe kamerasıyla kutu açılışına başlayalım. Şimdi bir yandan kutuyu açarken iPad'i neden aldım ondan bahsedeyim. Şu an MacBook tarafında da diğer bilgisayarlarda da görmediğimiz M4 işlemci ve çift katmanlı OLED panel son zamanlarda telefonlardan, laptoplardan ziyade beni en çok heyecanlandıran noktaydı. Bu kutuyu da açtığımızda yavaşça çektim. Kutudan herhangi bir şey yok. Ve iPad Pro 13 inç artık karşımızda. Kutunun yanlarında iPad Pro, üst ve alt kısmında da Apple logolarını görüyoruz. Ayrıca 13 inçlik iPad Pro'nun kutusu şu ana kadarki en ince iPad kutusu diyebilirim. Bunun sebebi artık iPhone'lar gibi içinden bir şarj aleti çıkmıyor. Masayı bir boşaltırsak... Evet, iPad Pro'ya artık geçelim. 256 GB iPad Pro 13 inç ve Wi-Fi yazısını görüyoruz. Ve bu tabletin Cellular yani sim kartlı versiyonlarını da alabiliyoruz. Ama benim tablette sim kartla bir işim olmayacağı için Wi-Fi modelini aldım. Şimdi en güzel kısma yani güvenlik bantlarını yırtalım. Ve ayrıca eskiden iPad kutuların özellikle bu üst bölümde iPad'i belli eden bir kabartma olurdu. Artık Apple gösterişten ziyade tamamen geri dönüşüm ve çevrecilik odaklı kutular hazırladığı için artık eskide olan güzel detaylar yok. Evet, bu videoda bayağı bir konuştum. Şimdi kutuyu kaldıralım ve iPad Pro önümüze çıkıyor. Buradaki klipsten kaldırdığımda gerçekten çok ince ve çok hafif bir tablette beraberiz. Burada iPad Pro'nun 11. nesliyle de kıyaslamak istiyorum. Şu anda 11 inçli ve açıkçası şu an kalınlık ve ağırlık farkını düşündüğümde iPad Pro 11 tek elle kullanırken ağırlığı daha çok hissettirdi. Şu ana kadar açıkçası ilk kez böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Normalde büyük model her zaman daha ağır ve daha kalın olurdu. Fakat ikisini de elime aldığımda 13 inçlik modelin daha hafif hissettirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Yani tasarımda Apple epey bir çalışmış. İlk izlenim gerçekten çok iyi. Şimdi jelatini açtığımda evet, uzay siyahı rengiyle ilk kez iPad Pro'yu görüyoruz. Ve bu uzay siyahı oldukça yakışmış diyebilirim. iPad Pro'nun gümüş versiyonunu da burada görüyorsunuz. Bence gümüşten ziyade siyah renk çok daha şık duruyor. Ve en önemli detaylardan biri de artık ön kamera dikey değil yatay olarak konumlandırılmış. Tableti genellikle yatay kullandığımız ve artık MacBook'lara daha yakın bir hale geldiğinden kamerayı yana taşımışlar. Şimdi ilk kez iPad Pro'yu başlatalım. Kutu içeriğinden devam ettiğimizde tabletimizin rengiyle de uyumlu uzay siyahı Type-C şarj kablomuz çıkıyor ve dediğim gibi herhangi bir adaptörü göremiyoruz. Kitapçığımızdan da artık Apple logosu da çıkmıyor. Burada hızlı başlangıç kılavuzunu görüyoruz. Bunlar çok önemli değil. Şimdi en önemli kısım 11 inçlik modelle arada kaldıysanız da boyut farkı bu şekilde. Gerçekten arada devasa bir boyut farkı var diyebilirim. Gördüğünüz gibi neredeyse yarısı kadar daha büyük. iPad Pro 5.1 mm kalınlık ve 579 gramlık bir ağırlığa sahip. Burada OLED ekranın farkını görür görmez hissediyoruz. Burada kameralarda bir eksilme var. Artık M2'deki ultra geniş açı M4 iPad Pro'da yok. Ama lidar sensörü devam ediyor ve ilk izlenimde aradaki en büyük fark tasarım ve ekran kalitesi diyebilirim. Burada OLED panel çok canlı ve renklerin doygunluğu, kontrast oranı açısından da muazzam bir ekranla beraberiz. Ve şu an gaming laptoplar, MacBook'lar, iPad'ler, Android telefonlar tüm cihazlara düşündüğümde yani şu ana kadarki görmüş olduğumuz en kaliteli ekran iPad Pro'da diyebilirim. Burada kullanılan paneli anlayabilmek için mutlaka canlı canlı görmeniz gerekiyor. Bu video kutu açılımı ve ilk izlenim olduğu için
teknik detaylara girmeyeceğim. Bir hafta cihazı tamamen deneyimleyip iPad Pro'nun detaylı incelemesini yapacağız. Şu an açık ara en güçlü tablet neler yapabiliyor hepsinden bahsedeceğim. Yeni ofisin ilk videosundan iPad Pro kutu açılımından bu kadar diyelim. Ayrıca bir hayırlı olsunuzu alırım. iPad Pro ile ilgili sorularınız varsa veya aklınıza takılan herhangi bir soru olursa yine yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.